Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomla tekrardan karşınızdayım. Burada uyguladığımız stratejiyi kısaca hatırlatmam gerekirse Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralığı eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda, haftalık kapanışlarda ve düşüş mumuyla kapattığı haftalarda aynı zamanda bütçemizden eşit miktarda alım yapıyoruz arkadaşlar. Yani kademeli olarak toplamış oluyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra burada uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar ve her hafta kapanışında eğer ki bir uyumsuzluk varsa elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Daha sonra eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış gelmesi durumunda elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Daha ayrıntılı öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Bu videomda ayrıntılı bir şekilde hem Williams yüzde aralığı indikatörünün ayarlarını anlattım. Hem de nasıl uygulanacağını anlattığım bir videodur arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz. Mesela daha önce EKGO hissesine bakıyoruz mesela şu anda. Daha önce işte Mart ayında eksi 90 seviyesinin altında kalmış. Nisan-Mayıs aylarında eksi 90 seviyesinin altında kalmış. Sonrasında gelen yükselişi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Zirvesine kadar %79'luk bir yükseliş gelmiş. Şu anda da EKGO hissesinde 3 defa alım yapma noktası işaretlemişiz. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde kaldığı için ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bu arada burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Şimdi Hektaş hissesiyle devam ediyorum. Evet, stratejimize göre Hektaş hissesi de şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Daha önce 3 defa alım yapmışız. Bekliyoruz arkadaşlar. Aksuya hissesine geçiyorum. Aksuya hissesi daha önce 2 defa alım yapmışız. 16 Ekim ve 13 Kasım haftalarında. Şu anda tekrardan eksi 90 seviyesinin altına düşmüş vaziyette. Dolayısıyla bir ekleme daha buradan yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada burada anlattığım hisselerin hiçbirinin mali tablolar analizini yapmadım arkadaşlar. Tamamen bu stratejiye uygun olan hisseleri hafta hafta inceliyoruz şu anda. Alım yapacağınız hisselerin muhakkak bir mali tablolar analizini, bilançolarına bir bakmanızı tavsiye ederim. Ancak mali durumu iyi olan şirketlere yatırım yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi Pegasus hissesine geçiyorum. Pegasus hissesinde de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Türk Hava Yolları'na geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda eksi 90 seviyesinin üzerine atmıştık. Şöyle 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Daha sonrasında eksi 10 seviyesinin üzerine yükseldi. Ve şu an itibariyle de bu hafta itibariyle de eksi 40 seviyesinin altında kapatmış oldu arkadaşlar. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Şöyle bakalım, %13.61'lik bir karlılık elde etmiş olduk arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda. Türk Hava Yolları'nda eksi 40 seviyesinin altında kaldığımız için elimizdekilerin tamamını satıyoruz bu stratejiye göre. Ve Türk Hava Yolları'nı listemizden çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi Garanti Bankası'na geçiyorum. Garanti Bankası'nda da 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Herhangi bir satış da yapmıyoruz. Şu anda şöyle bakalım. %36'lık bir karlılık içerisindeyiz Garanti Bankası'nda. Ereğli hissesine geçiyorum. Burada da eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme veya satış yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %10'luk bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Toaso. Toaso için daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında kaldığı ve düşüş mumuyla kapattığı için bir alım daha yapabiliriz arkadaşlar. Astor hissesine geçiyorum. Astor'da daha önce 3 defa alım yapmışız. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında kaldığı için bir alım daha yapabiliriz arkadaşlar. Sahol hissesine geçiyorum. Sahol hissesinde daha önce 16 Ekim haftasında alım yaptık. Şu anda eksi 40 seviyesinin altında kapatmadığı için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %18'lik bir karlılık içerisindeyiz Sahol hissesinde. Turkcell'e geçiyorum. Turkcell'de de 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda 40 seviyesinin altında kapanış yapmadığı için
Bekliyoruz arkadaşlar. İlk alım yaptığımız tarihten şu anki seviyeye %12'lik bir karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. İskenderun Demir hissesine geçiyorum. Burada da -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme veya satış yapmıyoruz arkadaşlar. Coca-Cola hissesine geçiyorum. Coca-Cola hissesinde de alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık. Bakın şöyle tam dipten bir alım yapmışız. Gayet de güzel olmuş. Şu anda yoluna devam ediyor. İlk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyatına %46'lık bir karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme veya satış yapmıyoruz. Kozal listesine geçiyorum. Kozal listesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta tekrardan -90 seviyesinin altına düştü. Bir alım daha yapıyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce şuralarda -90 seviyesinin altında kalmış. Akabinde gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle birkaç hafta daha belki kademeli olarak toplayacağız. Sonrasında güzel bir yükseliş gelmesini beklerim arkadaşlar. Şimdi Türk Telekom hissesine geçiyorum. Türk Telekom hissesinde de 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -40 seviyesinin altına düşmediği için satış yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata baktığımızda %31'lik bir karlılık içerisindeyiz Türk Telekom hissesinde. Anadolu Efes hissesinde de 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -10 seviyesinin de üzerinde. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Dolayısıyla bekliyoruz arkadaşlar. Ekleme veya satış yapmıyoruz. Şöyle alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata baktığımızda %41'lik bir karlılık içerisindeyiz. Anadolu Efes hissesinde. Kontrolmatik hissesine geçiyorum. Kontrolmatik hissesinde daha önce 4 defa ekleme yaptık. Bu hafta da -90 seviyesinin altında seyrediyor. Dolayısıyla bir ekleme daha yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce Nisan ayında birkaç hafta -90 seviyesinin altında kalmış. Sonrasında gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. %214'lük. Şimdi AGO listesine geçiyorum. Burada da -90 seviyesinin üzerindeyiz. Daha önce bir defa alım yapmışız 16 Ekim haftasında. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alarko hissesine geçiyorum. Alarko hissesi -90 seviyesinin altında. Daha önce 4 defa alım yapmışız arkadaşlar. -90 seviyesinin altında olduğu için ve düşüş mumu geldiği için bir alım daha yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce burada da Nisan ayında 1-2 hafta -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra gayet güzel bir yükselişin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. %140 dolaylarında. Kale Seramik hissesine geçiyorum. Kale Seramik hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda tekrardan -90 seviyesinin altında olduğu ve düşüş mumuyla kapattığı için haftayı bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar stratejimize göre. Ziraat Gayrimenkul hissesine geçiyorum. Burada daha önce 16 Ekim haftasında bir alım yaptık. Bir daha -90 seviyesinin altında düşmedi. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bu hafta Kaufman hareketli ortalaması olan 4.97 seviyesinin de üzerinde kapatması güzel oldu. Önümüzdeki hafta hareketin devamını bekleyebiliriz. TSKB hissesine geçiyorum. TSKB hissesinde de 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız tarihten şu anki fiyatımızda %9.26'lık bir karlılık içerisindeyiz. Asuzu hissesine geçiyorum. Asuzu hissesinde 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Ve bu hafta itibariyle tekrardan -90 seviyesinin altına düştü. Dolayısıyla bir alım daha buradan yapabiliriz arkadaşlar. İkinci alımımızı eklemiş olduk. Bakın daha önce şuralarda Nisan ayında 2-3 hafta -90 seviyesinin altında kalmış. Ondan önce Şubat'ta -90 seviyesinin altına sarkmış. Ve Ocak aylarında -90 seviyesinin altına sarkmış. Ve ondan sonra güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle %108'lik bir yükseliş gelmiş. Gayet güzel. Yani bu stratejide belki böyle birkaç ay topluyor olacağız. Ama sonrasında güzel yükselişlerin geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Kimpur hissesine geçiyorum. Kimtex Poliuretan tekrardan -90 seviyesinin altında sarktı. Şu ana kadar 3 defa alım yapmış gözüküyoruz. 4. alımımızı bu hafta ekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada da daha önce -90 seviyesinin altında Nisan-Mayıs aylarında birkaç hafta kalmış. Sonrasında güzel bir yükseliş gelmiş. Benzer bir yükselişi birkaç hafta içerisinde başlamasını bekleyebiliriz arkadaşlar.
Şimdi Arçelik hissesine geçiyorum. Arçelik hissesinde de bu hafta tekrardan eksi 90 seviyesinin altına sarkmış durumda. Daha önce 4 defa alım yapmışız. Bu hafta 5. alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Türk Traktör hissesine geçiyorum. Burada daha önce 4 defa alım yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesinin bir tık üzerinde kaldığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin altında sarkarsa tekrar ekleme yapabiliriz. Şimdi Doğuş Otomotiv hissesine geçiyorum. Doğuş Otomotiv hissesini daha önce 3 defa almışız. Bu hafta eksi 90 seviyesinin üzerinde kaldığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Yaylı Agro Gıda hissesine bakalım. Burada da eksi 90 seviyesinin altına tekrardan sarktığı için bir alım daha yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya bir alım daha ekledik. Kaç alımımız oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alımımız oldu. Bakın daha önce de şuralarda birkaç hafta eksi 90 seviyesinin altında kalmış. Şurada bir hafta kalmış Ocak ayında. Daha sonra akabinde güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %145'lik bir yükseliş gelmiş. Bakalım belki önümüzdeki hafta buralardan tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Veyahut da şu 9.35 daha önce destek aldığı seviyeye kadar belki gerileyip oralardan tekrardan yönünü yukarı çevirir. Ama artık 1-2 hafta içerisinde Yayla Agro hissesinde ben yükseliş beklerim arkadaşlar. SDT Uzay Sanayi hissesine geçiyorum. Bu da bu hafta eksi 90 seviyesinin altında kaldığı için ve düşüş mumu olduğu için bir alım daha ekleyebiliriz arkadaşlar. SDT Uzay Sanayi hissesine. Europower Enerji hissesine geçiyorum. Burada da eksi 90 seviyesinin altında tekrar sarkmış durumda. Daha önce 4 defa alım yapmışız. Ve 5. alımımızı ekliyorum arkadaşlar stratejimize göre. CW Enerji Mühendislik hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 4 defa alım yapmışız. Bu hafta tekrardan eksi 90 seviyesinin altına sarktı. Ve 5. alımımızı ekliyorum arkadaşlar. Smart Güneş Enerjisi hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 4 defa alım yapmışız. Tekrardan eksi 90 seviyesinin altında kaldığı için 5. alımımızı ekliyorum arkadaşlar. Bakın daha önce de eksi 90 seviyesinin altında zaman zaman sarkmış. Orada birkaç ay geçirdiğini görüyoruz. Ve sonrasında güzel bir yükseliş geliyor arkadaşlar. %216'lık. Şimdi Gesan hissesine geçiyorum. Gesan hissesinde de tekrardan eksi 90 seviyesinin altına sarktı. Daha önce 5 defa alım yaptık. 6. alımımızı ekliyoruz Gesan hissesi için arkadaşlar. Eczacıbaşı hissesine geçiyorum. Eksi 90 seviyesinin altına tekrardan sarktık. Daha önce 2 defa alım yapmıştık. 3. alımımızı bu hafta ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Sarkuysan hissesine geçiyorum. Sarkuysan hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta tekrardan eksi 90 seviyesinin altına sarktı. 4. alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Alfas hissesine geçiyorum. Alfas hissesinde de eksi 90 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor Williams indikatörümüz. Fiyatımız da bu hafta düşüşle devam etti. Daha önce 4 defa alım yapmışız. Bu hafta 5. alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce şurada Şubat ayında birkaç hafta eksi 90 seviyesinin altında kalmış. Daha sonrasında gayet güzel bir yükseliş gelmiş. %627'lik. Gayet iyi arkadaşlar. Belki burada birkaç hafta daha oyalanacak. Belki birkaç ay oyalanacak. Ama sonrasında güzel bir yükseliş gelmesini beklerim arkadaşlar. Şimdi Selçuk Eczacı Deposu hissesine geçiyorum. Burada 13 Kasım haftasında alımımızı yaptık. Bir daha eksi 90 seviyesinin altına düşmedi. Şu an bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata baktığımızda %7'lik bir karlılık içerisindeyiz. Çimsa hissesine geçiyorum. Çimsa tekrardan eksi 90 seviyesinin altına sarkmış durumda. Daha önce 2 defa alım yapmıştık. Dolayısıyla 3. alımımızı yapabiliriz Çimsa hissesi içinde. Şimdi Ağlakçı Doğalgaz hissesine bakalım. Burada daha önce 2 defa alım yapmışız. Tekrardan eksi 90 seviyesinin altına sarkmış. 3. alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Borusan'a geçiyorum. Borusan da eksi 90 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta 3. alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Oyak Çimento hissesine bakalım. Oyak Çimento eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Daha önce 2 defa alım yapmışız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Enerjisa hissesine bakalım. Enerjisa'dan daha önce 27 Kasım haftasında bir alım yapmışız. Bu hafta itibariyle tekrardan eksi 90 seviyesinin altına sarktığı ve düşüş mumuyla kapattığı için
bir alım daha ekleyebiliriz arkadaşlar. Kiler Holding hissesine geçiyorum. Kiler Holding hissesinde daha önce 27 Kasım haftasında alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Akçansa Çimento hissesine geçiyorum. Burada da -90 seviyesinin üzerinde seyrediyor Williams indikatörümüz. Daha önce 3 defa alım yapmışız. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Zoran hissesine geçiyorum. Zoran hissesinde daha önce 2 defa alım yapmışız. Şu anda -90 seviyesinin altında ve düşüş mumuyla kapattığı için bir ekleme daha yapabiliriz arkadaşlar. İzdemir Enerji hissesine bakalım. Burada da -90 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Daha önce 3 defa alım yapmışız. Bu hafta 4. alımımızı yapabiliriz arkadaşlar bu hissede. Şimdi Anadolu Hayat Emekliliğe geçtim. Burada da -90 seviyesinin üzerinde seyrediyor şu anda Williams. Daha önce 2 alım yapmışız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Vestel'e bakalım. Vestel tekrardan -90 seviyesinin altına sarktı. Daha önce 2 alım yapmışız. Şu anda 3. alımımızı ekleyebiliriz. 3. alımımızı ekliyoruz. Bakın daha önce de işte Şubat ayında bir hafta, Mart ayında birkaç hafta ve Nisan ayında birkaç hafta -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş gelmiş. %82'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Vestel hissesinde de. Şimdi Miatek hissesine geçiyorum. Miatek hissesi -90 seviyesinin altında seyrediyor. Dolayısıyla bir ekleme daha yapabiliriz. Bu ekleme ile birlikte toplam 3 defa alım yapmış olduk arkadaşlar. Şişecam'a geçiyorum. Şişecam -90 seviyesinin altına tekrardan düştü. Daha önce bir alım yapmıştık. Bir alım daha bu hafta itibariyle Şişecam'da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce Nisan ayında bir hafta sadece -90 seviyesinin altında kalmış. Daha sonrasında şöyle baktığımızda %49'luk bir yükseliş gelmiş arkadaşlar Şişecam'da. Şimdi iş yatırım menkul değerler hissesine geçiyorum. Burada 4 Aralık haftasında ilk alımımızı yapmışız. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Aksen hissesine geçiyorum. Aksen hissesi -90 seviyesinin altında seyrediyor. Daha önce 2 defa alım yapmışız. Bu hafta 3. alımımızı yapabiliriz. Bakın şu anda fiyat aşağı yönlü düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörü yönünü yukarı çevirmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda yani önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta bu hissede bir yükseliş gelmesini beklerim arkadaşlar. Dohol'e geçiyorum. Dohol'de daha önce 4 Aralık haftasında ilk alımımızı yaptık. Bu hafta itibariyle tekrardan -90 seviyesinin altına düştü. Buradan ikinci alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Aygaz'a geçiyorum. Aygaz'da da daha önce 4 Aralık haftasında ilk alımımızı yaptık. Bu hafta tekrardan -90 seviyesinin altına düştüğü için ikinci alımımızı yapabiliriz. Aksa'ya geçiyorum. Aksa'da daha önce 4 Aralık haftasında ilk alımımızı yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Vestel Beyaz Eşya. Burada da 4 Aralık haftasında ilk alımımızı yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Kozan Anadolu Metal. Burada da daha önce 4 Aralık haftasında ilk alımımızı yaptık. Şu anda tekrardan -90 seviyesinin altına düştüğü için bir alım daha yapabiliriz. Margün Enerji. Daha önce 2 defa alım yapmışız. Bu hafta tekrardan -90 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Ve düşüş de var aynı zamanda. Dolayısıyla 3. alımımızı yapabiliriz. Yeo Teknoloji'ye bakalım. Burada da daha önce 2 defa alım yapmışız. -90 seviyesinin altında devam ediyor. Bu hafta düşüşte de devam etti. Ve 3. alımımızı yapabiliriz. Bakın daha önce Yeo Teknoloji'de de Mayıs ayında 2 hafta -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle gayet güzel bir yükseliş gelmiş. %400 civarlarında bir yükseliş görmüşüz Yeotek hissesinde. Bu hafta listeye yeni eklenen ucuz hisselere bakalım arkadaşlar. Bu hisseler Ford Otomotiv, Petkim, TAV Havalimanları, Şok Marketler, Brisa, Kocaer, Tekfen ve Escort Teknoloji. Frotto'ya bakalım. Frotto ilk defa bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında kapanış yapmış oldu. Dolayısıyla Frotto toplamak isteyen arkadaşlar buradan
toplamaya başlayabilir arkadaşlar. İlk alımımızın işaretini koydum. Bakın daha önce 24 Nisan ve 2 Mayıs haftalarında -90 seviyesinin altında kapanışlar yapmış ve akabinde şöyle gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. %88'lik. Petkim hissesine geçelim. Petkim de bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla Petkim toplamak isteyen arkadaşlar artık buralardan kademeli olarak toplamaya başlayabilirler. Stratejimize göre her hafta kapanışında bildiğimiz yüzde aralığı indikatörü -90 seviyesinin altında kaldığı sürece ve düşüş mumuyla devam ettiği sürece kademeli olarak toplamalarımızı hep birlikte yapıyor olacağız arkadaşlar. Bakın daha önce Petkim hissesinde de işte 6 Şubat haftasında bir defa -90 seviyesinin altında kalmış. Daha sonrasında 27 Mart haftasında bir defa daha -90 seviyesinin altında kalmış. Sonra 24 Nisan haftasında -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. %88'lik. Şimdi TAV Havalimanları hissesine geçiyorum. TAV Havalimanları da bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla TAV Havalimanları toplamak isteyen arkadaşlar buralardan kademeli olarak haftalık kapanışlara göre ve stratejimize göre toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın daha önce burada da Şubat ayında bir hafta, daha doğrusu Şubat ayında 2 hafta boyunca -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra Nisan ayında bir hafta daha -90 seviyesinin altında kalıyor ve sonrasında burada da güzel bir yükseliş görüyoruz. %95'lik bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Şok Marketler hissesine geçiyorum. Şok Marketler hissesi de bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Artık buralardan kademeli olarak her hafta kapanışına göre toplamalarımıza başlayabiliriz arkadaşlar. 22 Mayıs haftasında bir defa daha önce -90 seviyesinin altında kapattığını görüyoruz. Ve oradan gayet güzel bir yükseliş yakalamış. %150'lik bir yükseliş görmüşüz arkadaşlar. Şok Marketler hissesinde. Şimdi Brisa hissesine geçiyorum. Brisa da bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla buralardan kademeli olarak toplamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Daha öncesinde şöyle baktığınız Şubat ayında bir hafta -90 seviyesinin altında kapattıktan sonra bir yükseliş gelmiş. Fakat tekrardan Nisan ayında -90 seviyesinin altında birkaç hafta kapattıktan sonra hatta Mayıs ayında da -90 seviyesinin altında kapattığı olmuş. Ve akabinde şöyle gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar bu hissede de %152'lik. Şimdi Kocaer hissesine geçiyorum. Kocaer hissesinde de bu hafta -90 seviyesinin altında ilk kapanış geldi. Dolayısıyla Kocaer hissesinde de kademeli olarak toplamak isteyen arkadaşlar bu hafta itibariyle toplanılabileceğini düşünüyorum. Stratejimize göre -90 seviyesinin altında kaldığı her hafta ve düşüş mumuyla devam ettiği her hafta kademeli olarak bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplayacağız arkadaşlar hep birlikte. Şimdi bakın Nisan ayında -90 seviyesinin altında bir defa sarkmış. Mart ayında bir hafta sarkmış. Şubat ayında bir hafta sarkmış. Şöyle 3 ay, yani 3, hadi diyelim ki hadi 4 ay olsun. Ve sonrasında güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. %155'lik. Şimdi Tekfen hissesine geçiyorum. Tekfen de bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı arkadaşlar. Şöyle ilk alımımızı buraya ekleyebiliriz. Aynı şekilde Tekfen de Şubat ayında, Mart ayında ve Nisan ayında birer hafta -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş yakalamış ve %102'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar arkasından. Şimdi Escort Teknoloji hissesine geçiyorum. Escort Teknoloji hissesi de -90 seviyesinin altında bu hafta ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla bu hisseyi de toplamak isteyen arkadaşlar buralardan kademeli olarak hafta hafta toplamaya başlayabilir. Bakın daha önce Nisan ayında bir defa -90 seviyesinin altında kapattıktan sonra gayet güzel bir yükseliş yakalamış. %110'luk bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Evet, bu videomda aktaracağım hisseler bu kadar arkadaşlar. Şu uyarıları tekrardan yapmak istiyorum.
Burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bir strateji anlatıyorum arkadaşlar burada. Buradaki hisselerin hiçbirinin mali tablolar analizini, bilanço analizini, herhangi bir temel analizini yapmadım. Bu stratejiye göre alım yapmayı düşündüğünüz hisselerin mutlaka mali tablolarını bir bakmanızı öneririm arkadaşlar. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.